Videodan. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni videodan selamlar. Bugün beraber kasabamızı geziyoruz. Hava buz gibi. Ve sis çökmüş biraz. O yüzden umarız güzel çıkar. Şimdi size böyle ufaktan yaşadığımız yeri tanıtalım dedik. Öncelikle burası küçük bir yer. Tarihi çok eskiye dayanıyor ama gördüğünüz gibi yeni evler de var. Bu arada bu bizim bu videoyu ikinci çekişimiz. Ya geçenki tam 25 Aralık'a geldi ve her yer kapalıydı. Çünkü Noel. Noel Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyorlar. Yani o da Christmas denilen gün. Bir de yılbaşı var. O da 1 Ocak zaten. Herkesin bildiği gibi. Biz de 25'ine denk geldiğimiz için güzel bir video olmadı. Sonra dedik tekrardan çekelim bu videoyu. Şöyle göstereyim. Biz bu tarafa çok fazla yürümüyoruz. Çünkü bu tarafta yapacak çok fazla şey yok. Şu tarafta daha fazla işimiz oluyor. Çünkü orası biraz daha kasabanın merkezi gibi. Alışveriş yapabileceğiniz kütüphane, eczane, o tarz şeyler var. Bu tarafta bak spor salonumuz var ama hiç gitmedik biz. Fiyatı genelde spor salonlarının, yani ben daha önce de gitmiştim ama burayı bilmiyorum. Ama ortalama herhalde 35 sterlin oluyor. Hem yüzme hem spor aylık. Ve daha önce 1 sterline bile gittiğim oldu. 1 sterlin hiçbir şey. Aynen. Ben bir tane short atmıştım. Orada şey yazmışlardı. İngiltere'ye sırf şu havası yüzünden gelmek istemiyorum diye. Aslında evet, hava daha kapalı oluyor Türkiye'ye göre. Ama hep de böyle değil yani. Şu an kış olduğu için çok normal. Aynen. Ama tabii kışın da insan güneşi özlemiyor değil. Mesela biz en son güneşi ne zaman gördük? Ben hatırlamıyorum. Geçen bir hafta olmuştur herhalde. Oldu. Yani güneş çıkınca kışın insan seviniyor tabii. Türkiye'de daha fazla güneşi görüyoruzdur. Orası aşikar. Ama o kadar kötü de değil yani. Sadece ne var fark olarak? Bir günde yağmur da yağabilir. Her şey olabiliyor yani. Bir yağmur yağıyor, bir güneş çıkıyor, bir kar yağıyor bakıyorsun. Mesela geçen kar yağmıştı. Sabah hava o kadar güzeldi ki. Safa bana dedi ki bugün kar yağacak herhalde dedi. Yok dedim, ne karı, hava o kadar, yani güneşli bir hava vardı. 1-2 saat geçti, kar başladı. Sonra kar durdu tekrardan falan. Elimde dondu. Buraya ilk defa geliyoruz şu an. Yani evet, ilk defa geziyoruz. Yine 1-2 gün önce video çekerken böyle etrafa daha detaylı baktık. Fark etmediğimiz çok fazla detay varmış aslında. Etrafta göreceğiniz şeyler klasik tuğlalı evler. Super Mario vardı ya, onu hatırlatıyor bana böyle. Sanki oyunun içindeymişim gibi hissediyorum. Çok güzel gerçekten. Benim halamın evi böyleydi Türkiye'de. Tuğla mıydı? Evet ve sen oraya hiç gitmedin değil mi? Ve bizim evin de hep dışının bu şekilde olmasını istiyordum. Yani bir şekilde Allah nasip etti yine. Yılbaşı öncesi olduğu için evlerde dekorasyonlar yapmışlar. Ama çok fazla böyle bir abartı yok aslında. Hani minik minik süslemeler yapmışlar. Çünkü ben Amerika'da o kadar alışmıştım ki o abartıya. Burası bana şu an çok sade geliyor. Bugün nereye gezeceğiz? O zaman onlardan bahsedelim. Videonun başında yapmamız gerekiyordu ama. Benim aklımda bir tane bir şey var. Ne var? Lüks arabaları göstermek. Evet, lüks arabalar. Market göstermeyi düşünüyoruz. Kütüphaneye gireriz çünkü orada söylemek istediğim birkaç bir şey var. Ve etrafımızda Türk restoranları da çok fazla var. Küçük bir kasaba ama geçen gün saydık tam 5 tane Türk restoranı var. 2 tanesi kapatılmış galiba. Buradaki insanlar biraz daha İngiliz insanlar. Hani çok fazla göçmen yok muhtemelen. Biz ve kalan 5 Türk şeyi haricinde. Böyle çok fazla karışık ırkın olduğu bir yerleşim yeri değil. Öyle olmasına rağmen yine de çok şükür hiç böyle bir ırkçı bakışlara ya da öyle bir söyleme maruz kalmadım. Sen kaldın mı bilmiyorum ama kalmadık yani. Kalırsa ben mesela Londra'da daha fazla şey olduğunu düşünüyorum. Hani o kadar çeşitlilik olmasına rağmen bence orada biraz daha var. Tabii çeşitlilik çok, mesela belki sen daha rahat hissetmişsindir, kapalı vesaire çok var. Aynen. Ama buradaki insanlar bence daha güler yüzlü. Genelde daha sıcakkanlı geliyor. Arkadaşlar şu 2 tane ağacı görüyorsunuz. 2. Elizabeth'in anısına dikilmiş bir ağaçmış. Henüz küçük, çok büyümemiş. Bu ağaç 1995 yılında dikilmiş. Hem 2. Dünya Savaşı'nın bitiminin 50. yılın için hem de 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden askerleri için onların anısına dikilmiş bir ağaç. Acaba aramızda 95-15 Ağustos'ta doğan var mıdır? Şimdi arkadaşlar burası bizim ana çarşımız, az önce bahsettiğimiz. Her şeyi bulabildiğimiz o yer. Buradaki bizim marketimizden birisi. Biraz daha küçük bir postane de var ekstradan. Kargo göndermek isterseniz oradan gönderebilirsiniz. Burada da güzel bir süs yapmışlar. Burası şey. Ne yapmışlar? Mailini buradan gönderiyorsun herhalde. Buradan topluyorlar. Kırmızı yine. Da yılbaşı renkleri. Geçen videoda da aynısını yapmıştım da bu sefer aynı enerjiyle yapamadım. Çok uyumlu olmuşuz yine. Çok tatlılar. Yine de böyle şeyler yapmışlar. Burada çiçekler vardı geçen.
Ama şimdi kapatmışlar tabii. O güzellik gitmiş. Bir Türk abinin yeri. Normalde Türkler burada aslında genelde kebap, fast food tarzı bir şeyler yapıyorlar ama bu adam balık da yapıyor, fish and chips yapıyor. O yönden bir farklılığı var. Normalde yanına gidiyoruz. Ama en son Türkiye'ye gelmeden önce bizden sigara istedi. Biz de tamam dedik, getirecektik ama gelirken hiç vaktimiz olmadı. Alelacele oldu her şey. O yüzden bu adamın yanına şimdi giremiyoruz. Utanıyoruz biraz. Bizden hiç para almıyor Türk olduğumuz için. Evet. Biz de bu sefer gitmeye utanıyoruz, yani mahcup hissediyoruz kendimizi para almadığı için. Normalde yemek yemeye giderken bir insan çekiniyor yani. Sigara için demiyorum da. Burada da elektrikli şeylerin şarj istasyonu varmış. Şu an daha saat 3 bile değil herhalde ama ışıklar falan yandı hep. Kıyafetleri buraya atabilirmişiz. Burada bir tane daha şey var. Chicken Planet. Bu da Türk. Antepli bunun sahibi de. Bir tane emlak var. Beraber ilanları inceleyelim. En uygun ne var? Bak en uygun şu var mesela. 140.000 sterlin. Çok eski duruyor ama içi. Evet, şurası var. 335.000 sterlin, 425.000. Biraz daha güzel. Bunun garajı da var galiba. Aynen. 675.000'de ne varmış peki? Bunu hiç görmedim. Bu güzel bir ev. Sonra bu da marketimiz. Bizim büyük marketimiz. İçinde Subway de var ama helal değilmiş. O yüzden hiç almadık. Norwich, yani yaşadığımız yerin merkezine giderken şurada bir durak var. Oradan otobüse binerek gidiyoruz. Burası çok işlek bir yer gerçekten. Araba eksik olmuyor. Evler de şekilde eski ama güzel değil mi? Şu evin camları geçen dikkatimizi çekmişti. Patlayacak hava sıkışmış üstünde. Aynen. Üste bak bir tanesi dayanamamış patlamış. O gördüğünüz Amazon'dan vesaire sipariş verirken burayı seçebiliyorsunuz. Buradan teslim edilsin diyebiliyorsunuz. Biraz daha uygun oluyor evinize teslimdense. Onun dışında iadelerinizi ve gönderimlerinizi de buradan yapabiliyormuşsunuz. Kullanışlı bir şey. Taratman için bir QR kodu vesaire veriyor. Buradan taratıp senin gönderin, onun kilidi vesaire açılıyor. Şurası mesela bir dolap. Haneye gelmişiz. Hande'nin en sevdiği yer. O zaman girelim. Bilgisayarlar falan varmış bak. Ben hiç gelmedim. Kapalı mı? Bak şuraya şey yapmışlar. Kitapları buraya koyarak iade edebilirlermiş. Yine bir mail box dışarıda gibi bir kaldık. şey. Sırrı buraya Geçen de buraya çekmek istedi ve kapalıydı. Böyle küçük bir bahsedeyim istersen. İhtiyaç sahipleri için sıcak su, kahve, böyle atıştırmalık köşesi yapmışlar. Kitap okumaya geldiniz diyelim. Oradan ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. Bir köşe daha yapmışlar. Orada da sıcak su torbası, bere, bu tarz ihtiyaçlara yönelik bir kısım. Başında hiç kimse durmuyor. Bu şekilde hiç kimse de utanıp çekinmeden alabiliyor. Fotoğraflarını çekmiştim. Instagram'a koymuştum. Direkt bu ekrana da koyacağım. Şöyle kocaman ekrana koyacağım. Ama şey hoşuma gitmedi. Hani kitaplar biraz daha böyle ergen kitapları gibi. Aşk romanları Yani belki gibi. aslında çevrede üniversite vesaire yok ya. Belki lise olduğu için o tarz çok yaş grubuna biraz daha yöneliktir. Veya onlar bağış yapıyor olabilir. Sen kaç yaşındasın ki? Ben 19 yaşındayım. Tamam senin için uygun işte. Aynen. Şaka 25 yaşındayım. Da senin kısmın var. Şimdi size bir sürpriz. Aslında bu videoda bir sürpriz vardı. Biz şimdi gidip o lüks arabalardan birini alacağız. Hande YouTube'dan çok para kazandı. Pozitif düşünelim, pozitif olsun. Ben bir gün o arabalardan bir tanesini alacağıma inanıyorum. Şimdi almayacağız mı? Şimdi sürprizi kaçtı zaten söylediğin için. Arkadaşlar önce bir duayla başlıyorum. Allah'ım benim takipçilerimi ve videoyu izleyenleri ve tabii ki bize de nasip et. Şimdi sorduk ve iznimiz varmış. Sadece kayıt numaralarını gizlememiz gerekiyormuş. Onu da biz artık editlerken yapacağız. Hande şimdi bak bana bak. Hande diyor ki ben ehliyet almayacağım. Şimdi senin böyle bir araban olsa ehliyet almayacaksın mı? Otomatik mi? 35.000 sterlinmiş bu. Evet, bu arkadaşlar şöyle bir araçmış. Bu 10.000 milde olan buydu galiba. Bu çok güzel ya. Evet. Bu mükemmel bir araba gerçekten. Böyle bir geçer zamanki izliyoruz biz şu an. Onunla çok uyumlu oldu yani. Evet. Soner'in arabası. Çok güzel ya. Burada da çok şık bir Aston Martin var yine. Bayıldım buna. Yani direksiyonu bile çok güzel. Ne demek istersin? Bayıldım. Hangisinden çok Hiçbir şey söyleyemiyorum. Bunlardan şu ana kadar hangisinden çok beğendin? Şunu mu? Tabii ki de klasik. Bunun sürüşü bence çok konforludur. Şurada bu da Porsche, bir Porsche var. Porsche mi Porsche mu? Porsche mi Porsche mu? Ben Porsche bence diyordum. Porsche. Kimisi Porsche diyor. Benim bu arada Almanya'dan çok fazla takipçim var. Evet. Onun doğrusu nasıl? Evet. Porsche mi Porsche mu? Biz çünkü yıllardır bunu kavgasını ediyoruz. Ben Porsche diyorum. Ben Porsche diyorum. Ama Porsche sanki daha şey geldi, Almansı geldi. Çünkü reklamlarda Porsche diyorlar. Almanya'dan çok fazla takipçim var. İstatistiklere baktığımda çok görüyorum. Almanya'ya selam olsun. Beni hiç göndermiyor. Tamam o zaman başka nereye gönder? Tam bu bir tane. Bir tane daha gönder ya. Yok göndermeyeceğim. Ya göndersene. Ben gönderiyorum arkadaşlar. Tamam, Konya'ya selam olsun. Bir tane daha klasik varmış. Çok şık. Çok şık bir araba ya. Ama içi bayağı ufakmış yani. Evet. Çok aşağıda bir de değil mi? Evet. Yarış arabalarında falan da böyle biraz daha altta oluyor ya. O hissiyat güzel bence. Bu bayağı düşükmüş ya. Yerde gibisin aynı. Pedallı bir arabaymış. Çocuk için herhalde bu. Yani çocuğunuza bundan alabilirsiniz. 5.000 sterlinmiş. Bakın bu arabayı da göstereyim şöyle bir. Şunu da içi çünkü çok güzel görünüyor.
Bu işte. İşte bu. Bu. Bu ne ki ya? Bunu anlatmaya kelimeler yetmiyor. Bakalım fiyatı neymiş? 67 binmiş. Emir A. Mira. Emir. Mira. İkisi de var. Hande'nin bir yeğeni bir kardeşi. Bunun da içi böyleymiş. Çok güzel bir ekranınız vesaire var. Bayağı hoş. Her an Soner ya da Süleyman'dan biri inecek gibi. Bayağı güzel bu da. Vintage kokusu. Evet. Gerçekten var ya. Ama bence sanayi kokuyor. Benziyor zaten birbirine. Bayağı hoş şeyler var ya. Bu Bunları nasıl bir fiyat? bir tur sürmek isterdim. 343.000. En pahalı araba şu ana kadar şuradaki 350 bin küsür. Bu da bayağı hoşmuş. Arabada 89.995'miş. Hep küçükleri satılır ya şöyle. Aynen. Onlardan. Ben de senin üstünde bu uyumluymuş. Bunu mu alayım? Şu da uyumluymuş ama. Bayağı iyiymiş ya. Vay be. Bunun fiyatı 265 binmiş. Bu da pahalıymış bayağı. Yok. Ah be dede. Bir tane zamanında alıp bırakmadın ki. He? Gerçi hangi torununa bırakacaktı? Bu o zamanlar da pahalı. Tonel gibiler biliyordum. Bu da Kara Şimşek gibi bir araç. Aa evet benziyor. 125 bin. Bu biraz daha yeni galiba. Oo, var ya. Şunu bir göstereyim. Abi Hadi. Yani Hoşça kal. Nasıl? Arabanı aldın hadi. Satın aldın, şimdi eve gideceksin. Tamam tamam, boşa dokunma. Şu da çok güzelmiş yalnız ya. Evet arkadaşlar, artık çıkıyoruz burada. Bayağı durduk burada. Bence iyi de oldu. Aşağı yukarı benzer araçlar ama yine de görmeye değerdi bence. Geçen geldiğimizde Evet. Noel günüydü. Kilise çanları çalıyordu. Ve çok insan gittiği için biz mesela kilisenin içine girmedik. Yani o gün belki videoyu çekmemiz rahatsızlık verebiliriz. O yüzden girmedik. Bugün eğer açıksa gireriz, bir içeriği de çekeriz. Ama kiliseler böyle benim içime birazcık açıkçası böyle daraltıyor çünkü çok karanlık. O gün ben görüntülerde koyayım çünkü şeydi yani böyle insanlar böyle akın akın gidiyor, kilise çanları çalıyor falan. O yüzden kaç görüntü koymak istiyorum. Bu da kilise. Mezarlık etrafı. Geçen günlerde yine böyle bir yürüyüşe çıkmıştım. Bu taraflara ilk defa geldim. Uzaktan şunu görünce ne olduğunu merak ettim. Yine böyle karanlık falan bir hava, kendi başımayım. Öyle uzaktan bakınca gerçekten çok korkmuştum. Övgülerle şey yazmışlar. Mezar taşlarını övgüleriyle, sevdiklerini dile getirerek yazmışlar. Şimdi göremiyorum. O kadar eski ki. Şu figürde Hazreti İsa'nın doğumunu anlatıyor. Bak bu da bizim mezarlar gibi biraz daha. Değişik. Çok dar ya, bu ne? Arkadaşlar birbirinizin kalbini kırmayın. Gideceğiniz yer burası yani. O yüzden bana kötü yorum yazmayın. Burada yine bu yardım amaçlı. Sen Aynen. buraya Bağışlarınızı bağış siz getiriyorsunuz. yapabiliyorsun. Sonra bunlar satıyor. İşte yardıma ihtiyacı olan Kime gidiyormuş? kişilere gidiyor. Bu çocuklar için galiba. Çocuklar Aynen. için galiba. Çocuk şeyi var ama. Çok tatlı şeyler var baksana. Evet. Bu benim uzun süredir çok beğendiğim, istediğim bir tabak setiydi. Burada oyunlar bile var. Bu ne? Bunlar yine Harry Potter'a denk geldik. Puzzle. Ama şöyle küçük küçükmüş. 2009. Vay be, Ronaldinho, Rooney. Güzel oyunlar var. Yanımda Messi'yi gördüm sanki. Adamın suratı çok Ne Messi'ye gördün? benziyor. Evet değil mi? Ben de diyorum ki Messi kime olabilir. benziyor? Eski, nostaljik bir şey. Messi. Bakın burada Çok hoş eski bir Harry oyuncaklar var. Potter buldum. Ne buldun? Çok eski bir Harry Potter kitabı. Her şey Harry Potter tuzağı. Gerçekten. Her şeyde Harry Potter'ın bir Pazarlaması parçası çok var iyi. ki millet alsın. Messi dışarıda şu an. Güzel şeyler var ya. Böyle gezmek için gezilir yani. A101 Evet. gezmek gibi bizdeki. Şuna kadarmış. 2 tanesi 6 sterlinmiş. İyi. Evet ama yapış yapış olmuş. Güzeldi. İçeride Çok güzeldi. farklı şeyler vardı. Messi bile vardı içeride. Bunu beklemiyorum. Çakma. Pizza Plus. Bir tane Türk abinin de yine. Ve çok iyi biriydi. Ben birkaç kez gelmiştim buraya. Sonra bir gün bir geldim. Bir baktım bunu gördüm. Kapatıyorum ismi çıkmasın abinin. Kapalıymış. Birden dükkanı bırakmış. Bu dükkanın sahibi de buna ithafen demiş ki bu adam giremez buraya. Burada da Longstratton'ın tarihi varmış. Bakın arkadaşlar burada Şuradaki fotoğraflar şu anla aynı. bakarak aynı yeri yine gezerken görebilirsiniz. Şu an buradan bir ihtiyacımız yok açıkçası. Bir şey almayacağız yani. Şimdi geçen günkü bize bağlanacağız. Markete geldik. Acil olan birkaç ihtiyacımız vardı. Suyu unutmuşuz. Göstermek istediğimiz birkaç bir şey olabilir. Onları da içeride gösterelim. Burada Esad haberlere çıkmış. Yüzünü onlar yaptı sandım. Biri yaptı sandım. Diktatörlüğün son günleri yazmışlar. 330 milime 2.19'muş ama taze olduğu için bence değer yani vermeye. Şöyle, bunun fiyatı 2.19'muş. Yani aslında bence güzel bir şey. Güzel. Afiyet olsun. Çıksana. Burada da benim sağlıklı eşyam var. Şimdi size bir uygulamadan bahsedeceğim. Ben bunu aslında Amerika'da kullanıyordum. Aynı olacağını tahmin etmezdim. Geçen bir deneyeyim dedim ve çalıştı. Mesela biz sürekli internetten girip bakıyorduk bunlar helal mi diye. Şuradan bir reels alayım. Şuraya hemen çekti hatta. Buradan
Başka bir şey yapalım mesela. Ne yapalım? Ama o helalse boş ver. Haram olan bir şey bul. Mushroom diyorum. Mushroom. Mantar yiyeceğim istedim. Tek kötü özelliği şu, reklamlar çok fazla çıkıyor. Onu sevmiyorum. Onun dışında aşağıda bir tane haram göster bakayım. Tamam. Yani, Bir tane haram bulalım. bakalım uygulama düzgün çalışıyor mu? Bakalım. Çok hızlı çekiyor yani, çok iyi bir şey. Evet, bu haram. Bakalım neymiş? Haram yazıyor. Öyle de. Evet. Uygulama adını vermek ister misin? Reklam değil mi? Uygulamanın Belki. adını tabii ki de vermek isterim. Tag Helal Food diye geçiyor. Burada meal deal'lar var arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda bahsetmiştik aslında. Üçlü paket yapıyorsunuz. Bir tane ana yemek, bir tane içecek, bir tane de şırmalıklardan alıyorsunuz. Fiyatları marketten markete değişiyor ama 4, 5, 6 o civarlarda. Mesela şuradan bir ana yemek seçebilirsiniz. Burada sinekler var. İsterseniz sağlıklı alabilirsiniz, Safa gibi. İsterseniz benim Ben gibi genelde sağlıksız şu gibi olanlardan meyveler alabilirsiniz. alıyorum. Ben de ise genelde Şu gibi cipstir, sağlıksız şeylerden cips. almayı Bunlar tercih ediyorum. gerçi meal... evet bunlar da meal deal'daymış. Buradaki içeceklerde ne alırsanız alın. Yine o meal deal'in fiyatı neyse onu ödeyeceksiniz. Yiyecekler de zaten ne alırsanız alın. Belli bir fiyat ödüyorsunuz. Ve burada şu benim dikkatimi çekmişti. Burada enerji içeceği alıyorsanız ikisi de meal deal'in içinde. İsterseniz küçüğünü alın, isterseniz büyüğünü alın. Yine aynı fiyatı ödüyorsunuz. Buradan bu şekilde Migros'ta falan da var galiba. Bunu buraya bırakmayınca istersen hafif bir ürün al, yine de fark ediyor. Diyor ki oraya koyman lazım ürününü. Kartımız var. Bunun şurada barkodunu okutluyorum. Şöyle bir şey. Küçücük. İndirim muhtemelen yok ama olsun. Burada. Sonradan benim Telefonu vereceğim vermem şimdi. lazım. Telefondan ödeme yapacağız. Evet arkadaşlar, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Eğer içerik önerileriniz varsa yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Güzel yorumlarınızı da bekliyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşça kalın. kalın. Yani böyle çekelim. Şöyle çekelim. Arabayı çizersem artık buraya bir tane araba borcun olurdu.